Arkadaşlar hepinize merhaba. Tekrar sizinle birlikteyim ve çok mutluyum. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor gördüğünüz gibi. İnanın hiçbir efor sarf etmeden bu sayılara ulaştı. Daha önceleri kaçla başlamıştım? 50 kişiyle falan başlamıştık zannedersem geçen sene. Ve bir sene içerisinde bu kadar bir yol kat etmemiz gerçekten güzel. Şimdi ve de biliyorum, yani Türkiye'deki akademisyenleri ve kaliteli akademisyenlerin sayısını bildiğim için bu sayıyı bence çok görüyorum. Çünkü benim tahmindeki rakam 10.000 civarı. Kalitelilerden bahsediyorum. Dolayısıyla bizim kanalımıza da genelde sizin gibi kaliteli, bu işi seven, bir şeyler yapmak isteyen insanlar geliyor. Bunun için de çok mutluyum. Sizlerle bugün e-mail konusunda konuşmak istiyorum. Diyeceksiniz ki ne gereği var? Hepimiz e-mail atmasını biliyoruz. Zaten çoğumuz Z kuşağıyız. Tamam, doğru. Ama o kadar çok deneyim edindim ki bu e-maillerle, yani kötü deneyimlerden bahsediyorum. Yani önce bir hoca olarak bunu anlatacağım. Sonra bir hocamın da görüşleri vardı, onları anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bana da e-mailler geliyor mesela. Sık sık sizlerden birçok e-mail geliyor. Ama bazen e-mail atıyorsunuz, o kadar uzun ki inanın e-mail attığınız insanların o kadar okuyacak zamanı yok. Lütfen bunu düşünün, öyle atın. Bazı e-mailler var ki sizin hayatınızdaki dönüm noktası olacak ve hayatınızdaki bazı şeyleri değiştirecek e-mailler atacaksınız. Mesela Amerika'daki bir hocaya sizi orada kabul etmesi için bir e-mail atacaksınız belki. Şimdi bu e-maili de aynı şekilde atarsanız inanın o Amerika'daki, Avrupa'daki hocalar bunları okumaya vakitleri yok. Okumazlar, direkt silerler. Dolayısıyla e-maillerinizi lütfen uzun yazmayın. Eğer e-mailinize cevap alırsanız, cevap aldıktan sonra gerekiyorsa detaylı anlatırsınız. Ama ilk attığınız e-mailleri özellikle uzun atmayın. Kendinizi tanıtın. Bakın bir paragrafta, ilk önce paragrafta değil ya, bir satır. Ben şuyum, şurada okuyorum falan filan. Kendinizi bir tanıtın ilk önce. Sizin kim olduğunuzu bir bilsin e-mailde. Tamam. İlk önce bunu yapacaksınız. Hemen altına siz ne istiyorsunuz artık meramınızı anlatacaksınız. Sizin şöyle çalışmalarınızı gördüm. Ve ben de bu alanda ilerlemek istiyorum. Dolayısıyla eğer laboratuvarınızda pozisyon varsa başvurmak istiyorum. Bitti. Detaya girmenize gerek yok. Ben şunu yaptım da, ben bunu yaptım da CV'nizi zaten eklersiniz. İsteyen oradan görür. Ama e-mailler bu kadar kısa olmalı. Hemen altına 3. paragrafta da siz saygılarınızı belirtirsiniz. Best regard yazarsınız veya cevap beklediğinizi belirtebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi böyle 3 satırda halledebileceğiniz bir e-maili siz kalkıp da bir sayfa yazarsanız inanın o e-maili gönderdiğiniz 10 kişiden 9'u okumaz. Bir kişi de yarısına kadar okur, siler. Dolayısıyla lütfen e-mail yazarken dikkatli olalım. Sadece bana yazılan e-maillerle değil. Ben Amerika'dayken hocamdan biliyorum. Hocam bazen Metin gel derdi böyle. Hocam bir de Amerika'da ayakta çalışırdı. Hiç oturmazdı. Koltuğu, sandalyesi yoktu. Neden? Ayakta daha çok enerji harcarmış. Öyle bir mantalitesi vardı ve gerçekten de öyle. Çok kilo verdi öyle. Ayakta böyle bilgisayarla çalışır. Ve e-mailleri göstertirdi bana. Özellikle Türkiye'den gelen e-mailleri. 2 sayfa e-mail yazmış. Ya Metin, ben bunu nasıl okuyayım diyordu. İlk önce hocayı övmüş. Hocam siz şöylesiniz de, böyle kralsınız da, böyle kesseniz acımaz da filan, gaz veriyor hocaya. Hocanın gaza ihtiyacı yok ki. Yani bu Türk mantığıyla düşünmeyin lütfen e-mail yazarken. Hatta hayatınızda değişiklikler yapabilecek e-mailler, önemli e-mailler yazacaksanız eğer, hangi ülkeye yazacaksanız o ülkeyi bilen, o kültürü bilen bir hocaya da danışmanızı tavsiye ederim. Çünkü Avusturya'ya atacağınız ya da Avusturya'daki bir hocaya atacağınız e-mail ile Amerika'daki bir hocaya atacağınız e-mail arasında bile farklar olacaktır. Gerek gelişme, gerek de sonuç olarak. Örnek veriyorum, mesela Avusturya'daki hocalar aynı Türkiye'dekiler gibi ünvana çok dikkat ederler. Master'sa magista yazarlar. Profesörse profesör. Profesörün de birkaç çeşidi var. O profesör falan filan. Bunlar önemlidir onlar için. Adlarıyla bütünleşmiştir yani.
Master yapana bile artık çağırırken normal hayatta bile magister diye çağırırlar. Ama Amerika biraz daha farklıdır. Amerika'da sadece doktor yazmanız yeterli. Profesör falan yazmanıza gerek yok. Çünkü doktor seviyesi aslında akademiyenin en yüksek seviyesidir. Dolayısıyla bu onlar için yeterlidir. Yani kültür farklılıklarını da gözetin e-mail atarken. Kısa e-mailler atın. Başta belirttiğim gibi 3 bölümden oluşturun. Üçü de çok kısa olsun. Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere başka videolarda.